Merhabalar sevgili örgüsever arkadaşlarım. Hadi Örsene Baby Knits YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda yapımı çok kolay, görüntüsü de çok güzel olan zırh modelinin anlatımını yapacağım. Model yapımına geçmeden önce ben artık örgü modellerine ve bebek örgülerine bu kanalımdan devam edeceğim arkadaşlar. O yüzden kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız size yeni video yüklediğimde bildirim gelecektir. Videolarımı beğenip yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdi modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Modelim için 3,5 numara ve numaraları şu şekilde yakından göstereyim. 3,5 numara ve 7 numara şiş kullanacağım. Bir şişim ince, diğer şişim kalın arkadaşlar. Zırh modelinin özelliği bu, birinin kalın, diğer şişimizin de ince olması. İlmeklerimizi kalın şişe atıyoruz. Kalın şişle modelimize başlıyorum. Çift sayıdan oluşuyor arkadaşlar. 2 ve 2'nin katlarından oluşan bir model. O yüzden çift sayı atmamız gerekiyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tekrar sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 2 ilmek daha atalım. 22 ilmek üzerinden modelimizin yapım aşamalarını sizlerle paylaşayım. Şimdi ince şişimizle modelimizin ilk sırasını örelim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. İkinci ilmeği düz öreceğim. Fakat ilmeği normal şu şekilde düz olarak örmüyoruz. İlmeğin içerisine batarak düz olarak örüyoruz. İpimi öne alıp bir ilmek ters. İpimi arkaya aldım. İlmeğimizi normalde bu şekilde düz olarak örüyorduk. Fakat zırh modelinde ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyorum. Bir ters bir de düz örgüden oluşan bir model. Gerçekten görüntüsü çok güzel. Her türlü bebek örgülerinde ve yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz. Hem de çok kolay. Örgüye yeni başlayanların bile kolaylıkla örebileceği bir model. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, fakat ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyoruz. Bir ilmek ters, ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyoruz. Bir ters bir düz örgüden oluşuyor. Normalde düz ilmekleri hep bu şekilde örüyorduk arkadaşlar. Bu modelde ilmeğin içerisine batıyoruz. İlmeğin içerisine şu şekilde batarak düz olarak örüyoruz. Bu model daha çok yetişkin örgülerinde, yelek ve hırkalarda kullanılıyor. Çok güzel modeller var arkadaşlar. Şimdi tekrar sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Düz ilmeği ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyorum. Sondaki ilmeği de düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi tekrar kalın şişe geçtim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi normal örmem gerektiği gibi ters olarak örüyorum. Düz ilmeği şu şekilde değil de ilmeğin içerisine batarak
düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters, ilmeğin içerisine batarak düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi ters, düz ilmeği bu şekilde düz değil de ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyorum. Çok kolay arkadaşlar. Bir ters bir düz örgüyü yapabilen herkes bu modeli çok kolay yapabilir. Bir ilmek ters, ilmeğin içerisine batarak bir ilmek düz, bir ilmek ters, ilmeğin içerisine batarak bir ilmek düz, bir ilmek ters, düz ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyoruz. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Düz ilmeğimi ilmeğin içerisine batarak örüyorum. Sonda kalan ilmeği düz olarak örüp diğer yüze geçiyorum. Şimdi ince şişimle öreceğim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Sıra sonunda ilmekleri düz örüp sıra başında örmeden alıyoruz. Şimdi ters ilmeğimi yine ters, düz ilmeği ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters, düz ilmeği ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyoruz. Yine bu sırada bir ters bir düz olarak devam ediyoruz. Modelimiz ilerledikçe kendisini belli edecek arkadaşlar. Şimdi çok belli olmuyor ama ilerledikçe model kendisini gösterecek. Bir ters bir düz olarak devam ediyoruz. Ters ilmekleri ters, düz ilmekleri ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyoruz. Bir şişimiz 7 numara, diğeri 3,5 numara arkadaşlar. Bu modelin özelliği bu. Bir şişimizin ince, diğerinin kalın olması. Şimdi kalın şişime geçtim. Aynı şekilde ters ilmeğimi ters, düz ilmeği ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyorum. Bu şekilde örmeye devam edelim arkadaşlar. Modelde biraz ilerleyelim. Model kendisini daha net göstersin. Şimdi ben modelde biraz ilerleyip geliyorum. Modelde örerek ilerledim. Modelimizin önden görüntüsü böyle. Arka yüzü de böyle arkadaşlar. Ajurlarının daha büyük olmasını isterseniz daha büyük numarada şiş kullanabilirsiniz arkadaşlar. 7 numara değil de 3,5 ile 8 numara şiş kullanabilirsiniz. O zaman ajurlar böyle daha büyük olur. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Fakat en az 2 şiş arasında bir 4 numara olması gerekiyor arkadaşlar. 3,5 ile 7 ördüm. 3 numara şişle 7 de örebilirsiniz. Püf noktalarına dikkat edelim bu modelde. Kalın şişle örmeye başlıyoruz. Şişlerin arasında 3,5-4 numara olması gerekiyor. Daha iri boşluklar elde edebilmek için de daha büyük, daha kalın şiş kullanabilirsiniz. Bir de ipimden bahsedeyim. Ben 250 metre uzunluğunda anti peeling ip kullandım. Tüylü ipleri kullanmaktan kaçının arkadaşlar. Bu modeli örerken tüylü ipleri kullanmayın. Pamuk ipleri tercih edebilirsiniz. Ya da anti peeling iplerle örebilirsiniz. Gerçekten modelimizin
Görüntüsü çok güzel oldu arkadaşlar. Hem yazlık örgülerinizde hem mevsimlik örgülerinde, yetişkin yeleklerinde ve çocuk örgülerinde bu modeli tercih edebilirsiniz. Çok güzel bir model. Örmesi de bir o kadar keyifli. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olun arkadaşlar. Videomu beğenip yorum yaparsanız da çok sevinirim. Şimdi yeni modeller için beni takipte kalın. Bir sonraki örgü videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.